Abi inanılır gibi değil. 1 dolara plaja giriyorum ya. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Çıldıracaksınız. Abi neredeyim bakar mısınız ya? Ve kahvaltı dahil sadece 45 dolar olmasına ne diyorsunuz? Çok uygun değil mi? O film sayesinde burası patladı. Özellikle yalnız gezen, kendini bulmak isteyen kadınların dünyada geldiği yer Bali oldu. En ünlü tapınaklardan bir tanesi Uluwatu Tapınağı ve otoparka motoru bıraktım. Giriş ne kadar biliyor musunuz? Zaten 2 TL. Her ailenin kendi bir tapınağı da olmak zorunda. O dalgalardan dolayı dünyanın en iyi surf noktası olarak biliniyor. Rüya gibi şu anda biliyor musunuz? Bunu günlük kullanabiliyorsun. O da yaklaşık olarak 7 dolar. Bildiğiniz maymunları inandıkları tanrının dünyadaki görüntüsü olarak tapıyorlar. Santorini gibi bakın. Herkese Bali'nin Uluwatu bölgesinden selamlar. O kadar güzel bir yerde uyandım ki bugün dün geldiğim otelin manzarasını size göstermek için sabırsızlanıyorum dostlar. Çünkü bu bölge, hani daha önceki bölümde anlatmıştım ya size. Hani dünya turumda Bali'ye gelip uzunca kalmak istiyorum, her yerini görmek istiyorum demiştim. İşte bu bölge böyle tepelerin üstüne kurulduğu için bizim bu Kaş Kalkan, işte Bodrum tarafları gibi çok güzel deniz manzaralarını görebileceğiniz dünyaca ünlü sörf bölgesi olan bir yer. Hemen şu arka tarafta başlıyor. İşte bugün böyle güneşli bir günde sizlere hem bu bölgeyi anlatacağım hem de beraber gezeceğiz. Yine Bali'ye gelecekseniz açıklamayı okumadan asla plan yapmayın. Çünkü orada bölge bölge bütün önerilerimi de belirteceğim. Hadi bakalım, çok heyecanlıyım. Hava da çok güzel. Işığı da kaçırmak istemiyorum. Hemen gezmeye başlayalım. İyi seyirler olsun size. Böyle bir otelde kalıyorum arkadaşlar. Sadece 45 dolara biliyor musunuz? Şurada bir havuzu var. Aşağıda ana havuzu var ama şu an tadilattaymış. Aşağısı komple dev bir sörf bölgesi. Sonsuz bir okyanus. Ve çok da güzel bir restoranı var. Şimdi onu da göstereceğim size. Odadan çıktım. Böyle güzel bir yolda yürüyorum. Ya şunu söyleyeyim size, buralar çok daha sakin. O işte Kuta'dır, Canggu'dur falan ne kadar kalabalıkmış ya. Burada resmen huzura eriyorsunuz. Şurası küçük havuzu olan, çocuk havuzu olan bir noktası. Bu da ana havuzlarından bir tanesi. Ve kahvaltı dahil sadece 45 dolar olmasına ne diyorsunuz? Çok uygun değil mi? Şöyle bir yer. İçim açıldı resmen var ya güneşte. Şimdi Bali'ye gelirseniz dönemleri çok iyi tutturmanız lazım. Özellikle Kasım'dan sonra hep yağmur yağıyor. Ben burada 1 aylık bir hata yapmıştım ve yağmurdan kurtulamamıştım. Çoğu yere gidemiyorsunuz, plan yapamıyorsunuz, suyun altı güzel görünmüyor. Ve burada yağmur yağmaya başladığı zaman sel alıyor resmen. O yüzden şu an mesela Nisan'dan sonraki dönem olduğu için hava hep böyle oluyor. Ara ara yağmur yağabilir ama yine de çok fazla böyle planlarınızı engelleyecek şekilde yağmur yağmıyor. Asıl şimdi bir yer var ki bugün drone'u da aldım yanıma. Size drone'la da böyle güzel yerler gösteririm, izlersiniz. Buranın ben manzaralarını çok beğendim. Otelin de manzarası harika. Ben bu otelin havuzuna aldanıp aslında tuttum ama gerçekten fiyatı falan da çok uygundu yani. 40-45 dolar falandı kahvaltı dahil. Hani buranın da açıklamaya linkini koyarım ama orta segment bir otel. Havuzu gördüğünüz üzere tadilatta. Yoksa böyle okyanusla birleşiyor. Vay dalgalara bak. Şöyle bir gösterelim ya size. O yüzden diyorum burası işte o dalgalardan dolayı dünyanın en iyi surf noktası olarak biliniyor. Dün akşamüstü ben net görememiştim. Şimdi daha net. Sanırım burada düğün seremonileri falan yapılıyor ya. Küçük bir tane şey kurmuşlar, sahne. Of 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 of. İnanılmaz. Abi neredeyim bakar mısınız ya? O adam nasıl gidiyor? Şu dalgalar 3-4 metre vardır çok rahat. Harika. Karşı taraflar işte
Canggu, Kuta bölgeleri, Seminyak vesaire. Ben şu an Uluwatu tarafındayım. Sırf bunu yaşayıp görmek için geldim. Çünkü adadaki en güzel bence deniz manzarasını görebileceğiniz yer burası. Bakın şimdi size ne göstereceğim. Çıldıracaksınız. Burası benim kaldığım oteldeki restoran kısmı. Hello. Santorini gibi bakın. Hayal gibi bir yer ya. Ben çok beğendim burayı. Hemen o kaldığım otelin altında Single Fin diye bir mekan var. Burası böyle yamaca kurulmuş. Bali'nin ünlü mekanlarından bir tanesi. Böyle sadece manzarayı izliyorsunuz. Ne havuzu var ne denizi. İsterseniz de aşağıda surf yapabiliyorsunuz. Ben az önce camlı yerden size şuradan göstermiştim o manzarayı ama bunun aşağısına kadar böyle küçük küçük tesisler yapmışlar. Şöyle bir yürüyeceğim bakalım nasılmış. Kendimi bir anda böyle Hindistan'ın ara sokaklarında da hissettim. Yani çok aslında ünlü iyi yerler ama çok virane kalmış. Bak daha gencecik kızlar surf yapıyorlar. Sadece bunun için geliyorlar Avustralya'dan. Bu deneyimi yaşamaya, çünkü Avustralya'da köpek balığı var. Burada olmadığı için rahat surf yapabiliyorlarmış. Tanıştığım birkaç kişi öyle dedi. Böyle kat kat mekanlar kurmuşlar. Aradığınız her şey var. Restoranlar, kafeler falan da var. Ama yani dediğim gibi çok beklentinizi yükseltmeyin. Hani ben Uluwatu'yu biraz lüks derken ki kastım özellikle çok iyi otellerin olması. Resortlerin olması, villaların olmasıydı. Burası değil yani. Burada biraz virane kalmış. Burada birçok surf okulu da var. Gelip eğitim alabiliyorsunuz. İlla çok iyi bilmenize gerek yok yani. Ve fiyatları da oldukça uygun. Burada da işte şu aşağıdan plaja inebildiğiniz çok küçük dar bir plaj varmış. Orayı göstermek istiyorum size. Ben de daha önce görmedim. Hah, buradan gidiyorsun. Dalgalar şurada bile ne kadar kuvvetli. Yani gerçekten o sörfü yapmak hiç kolay bir şey değil. Şu yukarılardan indim işte aşağıya kadar. İnsanlar buraya gelip yüzmüyorlar, fotoğraf çektiriyorlar. Zaten sürekli böyle dalga geliyor. Yukarıdan baktığında böyle güzel bir havuzlu bir yer göründü. Oraya doğru gidiyorum. En aşağıdayım. Resmen dalgaların sesini yaşayarak şu an var ya, o çok güzel be. Şu dediğim havuz da şu otele ait tesis burası. Bunu günlük kullanabiliyorsun 100.000 vererek. O da yaklaşık olarak $7. Burası da böyle bakın, yukarıdan aşağıya kadar size göstererek indim zaten. Burada şu hariç diğer hepsi restoranmış, barmış. Özellikle gün batımını izlemeye geliyorlar buraya. Ama gün batımında sizi başka bir etkinliğe ve güzelliğe götüreceğim. Buranın olmazsa olmaz danslarından, şovlarından bir tanesi. Çok acıktım. Yemek yemeye gidiyorum. Uluwatu yeme içme konusunda bir Canggu ya da Ubud kadar zengin olmasa da aradığınız birçok şeyi bulabiliyorsunuz. Şimdi ben nereye geldim? Şuraya geldim. Suka ismindeki bir mekana. Burada da bakın yollar yine tek gidiş tek geliş, ufacık. Buranın kalabalıktan da yoğunluktan da anlayacağınız üzere kahvaltıları, aperatif şeyleri çok meşhur. O kadar açtım ki çekim bile yapamamışım. Çok güzel bir somonlu sandviç gibi bir şeydi. Venedik diyorlar buna, ismi öyle geçiyor buralarda. Fiyatı da çok uygundu yani. Kahveyle ona $7, $8 falan verdim. Ama lezzet harikaydı. Eğer gelirseniz buraya kesinlikle uğrayın diye de notumu düşeyim. Şimdi sizi hani bu dünyaca ünlü, özellikle Bali'yi bu kadar meşhur eden Ye Dua Et Sev filminin çekildiği sahile götüreceğim. Ben de daha önce hiç gitmedim. Şimdi birlikte deneyimleriz. O film sayesinde burası patladı. Özellikle yalnız gezen, kendini bulmak isteyen kadınların en çok dünyada geldiği yer Bali oldu. Akabinde tabi Instagrammerlarla beraber adı daha da ünlenmeye başlasa da bence en önemli kilit taşı o filmdi. İzlemediyseniz de kesinlikle izleyin. Burası adadaki en ünlü plajlardan bir tanesi olarak biliniyor. Şurada motorumu park ettim. Ne ödedim biliyor musunuz? 2000 sadece. Yani $1
15.000 olduğunu düşünün. TL olarak 4 liraya falan geliyor. Yani bunu diyorum, burada hiç kazıklanmıyorsun. Ya ben Bali'de kazıklandım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Tek pahalı olan şey et. Onun da uygununu size akşam yedireceğim. Gösteririm. Sebebi de bu et ürünlerinin Avustralya, Yeni Zelanda'dan gelmesi. Diğer yani kazıklanma anlamında başka hiçbir şey yaşamazsınız. O yüzden hem bu insanları hem bu adayı çok seviyorum. Bu Padang'ın girişi de böyle bambudan yapılmış küçük bir kapıyla süslenmiş. Burada da surf yapıyorlar. Girişe neye ödüyormuşuz? Adultlara 15.000. $1. Abi inanılır gibi değil. $1 plaja giriyorum ya. Şaka gibi gerçekten. Her yerde olduğu gibi ne? Hindu tapınaklarını görüyorsunuz. Onların hepsini bütün adanın 27.000 farklı noktasında şahit oluyorsunuz. Ama hep böyle kara, rutubetli, şey olarak, tasarım olarak böyle bir renk cazibesi yok. Böyle bir dar yoldan plaja iniyoruz şimdi. Aa, hırsız maymunlar burada da var. Demişler, sizden her yere koymuşlar tabelaları. Maymunlar var, çantalarınızı bırakmayın diye. Ailecek yine soyguna devam. Şu bebeğe baksana yani, görünüyor mu bilmiyorum ama. Buralar o kadar meşhur olmuş ki arkadaşlar. Yani her yerde bir turist görüyorsunuz ya. Çok geliştirmişler turizm konusunda ama bence hala birçok alanda virane kalmış şeyler var. Belki de insanları bu cezbediyordur. Geldim plaja. Dünyaca ünlü Padang plajı. İnsanlar böyle güneşleniyorlar, dinleniyorlar. İsterseniz şurada surf yapabiliyorsunuz. Şurada soğuk kokonatınızı alabiliyorsunuz. Kumu çok güzel, pırıl pırıl. Şurada da gençler top oynuyorlar. Kesin Latinlerdir ha. Çok beğendim burayı. Yani doğayla deniz bütünleşmiş ve çok temiz bir plajı var. Aynı zamanda burada yüzebiliyorsunuz. Birçok yerde yüzülmüyor çünkü. Burası birazcık daha koy gibi olduğu için yüzmek daha kolay. Burada beni üzen bir hırsıza bak. Kokonatı çalmış. Burada herhangi bir şeyinizi bırakın, 5 dakika içinde çalarlar. Ve ısırılırsanız eğer ki kuduz aşı, tetanoz olmanız gerekiyor. Neydi? Tetanoz muydu? Bir aşı olmanız gerekiyor. Beni buralarda en çok üzen şey ne biliyor musunuz? Dedim ya, virane çok yer var bak. Pisliğe bak. Bunu bilmiyorlar mesela, yani bu konuda çok kötüler. Ve inanın son 4 sene önce gelmiştim herhalde Asya'ya. Bu kadar çok çöp görmemiştim. Denizlerde de. Bak. Köpeğe saldırıyor. Oynuyorlar mı, saldırıyor mu anlamadım. Maymun deyip geçmeyin, çok güçlü onlar aslında. O yüzden beni buralara geldiğimde en çok bu üzdü arkadaşlar. Lütfen hani bir yerlere gittiğinizde toplayabildiğiniz kadar çöpünüzü toplayın. Dünya hepimizin ve çok üzücü yani. Bu gelişmemiş ülkelerin en büyük sıkıntısı zaten bu. Doğalarının nasıl korumaları gerektiğini bilmiyorlar. Gelme Muhittin. Şöyle bir yere oturdum. Çok sıcak. Kokonat içeceğim. Şurada kardeşim Rıza. You can put it here. Come. How much is it? 40,000. Okay. 40 binmiş. Burada da mısır yapıyor ama üzerinde böyle bir sos sürüyorlar. Ben onu istemiyorum. Tereyağı gibi de düşünebilirsiniz. Yalnız çok virane yerler. Yani diyeceksin ya, ben yalan söyleyemem ama bir yer nasılsa kalkıp da size buraya pazarlayacak değilim. Babamın yeri değil sonuçta. Ama çok geri. O yüzden beklentilerinizi böyle hizmet açısından yüksek tutmayın. Burası için söylüyorum en azından. Ama güzel bir yer. Doğası güzel en azından. Adadaki en ünlü tapınaklardan bir tanesi Uluwatu Temple diye geçiyor. Uluwatu Tapınağı ve şuraya otoparka motoru bıraktım. Giriş ne kadar biliyor musunuz? 1000 per rupee. 1000 rupee sadece 2 TL. İnanılır gibi değil.
Burası özellikle gün batımında çok güzel görünüyor ve aynı zamanda keçak dansı yapıyorlar. Bu dansı daha önceden ben izlemiştim ama size hiç çekmedim. Bilet de almadım. Şimdi bilet bulabilirsem girmeyi de düşünüyorum. İnşallah bulurum. Hem tapınağı anlatacağım size hem de keçak dansını göstereceğim. Bu arada yemyeşil bir doğadan geçiyorsunuz. Böyle tek yön yollar var ve hiç trafik yok neredeyse. O yüzden ben burayı çok beğendim. Zaten yani Bali'yi de oldukça iyi bildiğim için size bölge bölge her şeyi açıklamaya yazacağım. Özellikle hangi bölgede, hangi otelde kalmalısınız oradan bakın. Zaten bundan sonraki bir bölümde de size Bali tatili nasıl yapılır diye bir vlog çekmeyi düşünüyorum. Çünkü internette bulamadım. Güzel böyle kapsamlı bir YouTube videosu gelir inşallah. O yüzden abone olmayı unutmayın dostlar. Geldik. Yani şu ana kadarki en yoğun kalabalığı burada gördüm. Her yer tur arabası, taksi. Girişte de onlar için çok kutsal bir tapınak olduğu için bu sarongları sarmanız gerekiyor. Thank you. Sarongumuzu da giydik. Girebiliriz. Bilet fiyatı 50.000. Bir de keçak dansı için ayrı bilet almam lazım. Thank you. Hinduizm aslında bir mitolojik tanrıların, destanların inanç bulmuş hali gibi düşünebilirsiniz. Bu keçak dansı da işte tanrıların aslında savaşını, kötülük tanrısı var bir tane işte onu yenmeye çalışıyorlar. Onu anlatan bir ibadet şekli aynı zamanda. Ve ben bunu Hindistan'da görmedim. Bu bildiğim kadarıyla Bali Hinduizminin bir inanç sistemi. İşte bu adada da birçok yerde bu keçak dansını farklı noktalarda organize ediyorlar ama en ünlüsü buradaki. Ve buradaki amaç da gün batımı anında bu kötülüğü aslında savuşturmak. Güzel bir ormanın içerisinden yürüyorum şu an. Bakın keçak dansı yazıyor zaten 50 metre ileride. Ben buraya arkadaşlar 12 sene önce falan gelmiştim diye hatırlıyorum. O zaman buralar dutluktu derler ya. Bu kadar büyüdüğüne inanamıyorum Bali'nin. O zamanlar daha güzeldi ama bana sorarsanız daha doğaldı, daha hissediyordun, daha samimiydi. Şimdi çok daha turistik olmuş ama yine de güzel olmakla beraber adada ulaşım çok büyük sıkıntı. O yüzden bir şeyleri planlarken kesinlikle bölgesel olarak planlayıp orada o bölgede otel bulun. Bir yerden bir yere gitmeye çalışmayın yani. Şanslıysam keçak dansını da izleyeceğim. Hadi geldik. Ah aldım biletimi. 150.000 verdim buna, $10. Birazdan gün batımı başlarken gösteride başlayacak. Böyle bir yamaçtayız. Çok da güzel bir yermiş. Size çok enteresan bir şey daha göstereyim. Bakın bunun aynısını Budizm'de de görmüştüm. Periyottaki kadınlar diyor tapınaklara giremez diyor. Böyle bir durum var. İki dinde de denk geldiğim için gösteriyorum sizlere. Enteresan. Nedir bu kadınların çektiği be kardeşim? İşte tapınağın tam ismi bu. Pura Luhur Uluwatu. Ve Hintçe aynı zamanda Endonezya dilinde açıklamalar yazıyor. İngilizce yok ve size ilginç bir bilgi daha gelsin. Şimdi Hinduizm'de maymunlar çok kutsaldır. Öyle ki maymun tanrı Hanuman da, bunun ben size Hindistan'da videosunu yapmıştım, tapınaklarını yaparlar. Bildiğiniz maymunları inandıkları tanrının dünyadaki görüntüsü olarak tapıyorlar aslında. Çok kutsal. Hatta öyle ki ben Hindistan'da fare tapınağı gördüm. Beyaz fareyi gördükleri zaman da böyle çok iyi bir şekilde inanç sistemlerinde şey var. İyi bir hayatları olacağını ya da öldükten sonra reenkarne olacaklarını bir an önce inanıyorlar. Böyle hayvanlar Hinduizm'de çok kutsal olduğu için, mesela hep Hintliler de var. Çok kutsal olduğu için tapınaklarına kadar yaparlar. İşte onlardan bir tanesini hissedebileceğimiz yer burası ama buradakiler bir hayvana bahşedilmiyor. Daha çok inandıkları tanrıların sembolize olmuş hallerine şöyle inanıyorlar. Mesela deniz tanrısı var. Akşamüstü adaklarını adayıp deniz tanrısına, deniz kenarında yapıyorlar bu. Dualarını ediyorlar. Arada hayvanı pek kullandıkları tapınak görmediğimi söyleyebilirim. Hindistan'dakinden farklı yani. Şöyle bir tepeye çıktık. Yine maymunların istila ettiği bir tapınaktayız. Bir manzaraya bakalım. Bakın böyle yemyeşil ormanların olduğu bir yer burası. Şöyle bakalım. Buradaki inanç sistemlerinde her ailenin kendi bir tapınağı da olmak zorunda. Evlerinde mesela en güzel yerine devasa bir tapınak alanı yaparlar. Öyle ki gördüğüm birçok yerde
ayırdıkları tapınak alanının içerisinde istese 4-5 tane ev dahi yapabilir. Ve formları da genelde hep şu şekilde siyah bir çatı, altında da renkli bezler ve inandıkları hangi tanrı varsa ki temelinde 3 tanrı olur. Shiva, Brahma, Vishnu. 3 tanrının heykelleri olur genelde dualarında sabah ve akşam edip adaklarını adarlar. Örnek olarak aldıkları tapınaklardan bir tanesi de bu mesela. Bunun küçük hallerini insanların evlerinde görüyorsunuz. Oo. Çok güzel manzara oldu. Birazdan keçak dansı da şurada başlayacak. Ben de oraya gideceğim. Ama bulunduğumuz yer rüya gibi şu anda, biliyor musunuz? Şöyle dimdik bir falez, tepedeki ışık, renkler harika. Çok beğendim. Şimdi dansın yapılacağı yere doğru ilerliyoruz. Tam gün batımı anında sahneyi kuruyorlar ve show başlıyor, bakalım. Selamat datang. Bu dans 70 tane erkek tarafından başlayacak. Herhangi bir enstrüman kullanmayacaklar ve temsili böyle karakterler göreceksiniz. İşte o karakterlerin tanrı ve ecdatlarıyla bağ kurduğuna inanıyorlar. Aslında tamamen bu dini dansı tanrıyla aralarında bir ibadet şeklinde gerçekleştiriyorlar. Aslında bu Ramayana tanrısının 1930'lu yıllarda o adadaki entegrasyonuyla başlıyor. Yani adamların kurduğu sistem tamamen şu. Tanrılarının o dans eden göreceksiniz karakterleri. O kişiyle arkadaki 70 kişinin yapmış olduğu o kurdukları sahneyle beraber o kişinin Tanrı'yla kurduğu bağı ve hatta sözlerini söylediğine kadar değinebiliyorlarmış. Yani aslında show ama aynı zamanda onlar için kutsal bir ibadet şekli. Adam benim anlattıklarımın aynısını anlatıyor. Forever and always overcome bad represents by the wicked giant king Rahwana. I could say as well, if Ramayana story. Ve Hanuman geldi. Hanuman tanrısı. Maymun. Dutch Mingoş. Adam nereye tırmanıyor? Oh
Valla bitti show. Çok fazla kafa şişiriyor. Tamamen tanrıların birbirleriyle olan çiftleşme sürecinin de tutun da hani aile kurma, aşk, evliliğe kadar bir tematik hikayesi var. Ha, gelmişken ne yapalım? Görülür mü? Görülür. Ama bayağı bir kafa şişiriyor. Belki de ben çok acıktım ondan. Şimdi yemek yemeye gidiyorum. Size burada yemek yenecek akşam en güzel yerlerden birini göstereceğim. Şimdi çok güzel bir yere yemek yemeye geldim. Burası hem restoran hem gece saatlerinde bar alıyor. İsmi de Thank You Tabu. Aynen bildiğimiz tabu şeklinde. Buradaki en güzel restoranlardan bir tanesi. Kokteylleri falan da bayağı iyi. Böyle bahçe kısmına ben oturdum. Şimdi siparişlerimi vereceğim. Buranın sushisi de bayağı ünlü. Ve 95 ila 120 rupiye yiyebiliyorsun ama asıl etleri çok iyiymiş. Daha sabah dedim ya size, burada et çok pahalı, yemek için hani bayağı bir para harcamanız lazım ama artık bu ülkeden ayrılacağım için artık ölüyorum etsizlikten ve sadece Avustralya etleri güzel oluyor. Kendi etleri lezzetli değil. Bunun da sebebi şu: yağmur yağdığı için sürekli çimler kurumuyor. O yüzden böyle samanlaşmıyormuş ve hayvanlar da hep zayıf görünüyor. O yüzden lezzetli olmuyor etleri. Bunu da geçen hafta öğrendim. Şimdiden size satıyorum. Abi şu mangalın kötü olma ihtimali yok zaten. Hey guys. O Tomahawk da varmış. İçerisi de böyle bakın. Bar kısmı birazdan burada müzik başlar. Gece 12'den sonra tamamen klaba dönüyor. Burada gidilecek en iyi yer burası abi. Şöyle bir pikanya söyledim. Bu 30 dolar arkadaşlar. Düşünün, uygun diyorum yani Bali şartlarında. Bakalım lezzeti nasılmış. Yarından sonra gideceğim ülkelerde öyle etler, sushi'ler yiyeceğiz ki sanırım tahmin edebiliyorsunuz nereye gideceğini. Pikanya aslında Brezilya yemeği, eti, ama bu zamana kadar dünyada nerede pikanya yediysem hiç kötü çıkmadı. Bakalım bu nasıl. Çok iyi. Sulu ve çok güzel pişmiş. Etin tadı var. Yavan değil yani. Güzel. Dün o kadar yorulmuştum ki artık kapanış bile yapmaya heyecanım ve enerjim yoktu. O yüzden bugün sabah olunca yeniden sizlere artık elveda ediyorum. Sonraki bölümde Bali'yi böyle tatil planı nasıl yapabileceğiniz, kaç para harcayacağınızı, her şeyi aktarmayı planlıyorum. O bölümde detaylıcasını izlerseniz, yine söylüyorum, açıklamadaki her şeyi okumadan buraların planlarını yapmayın. Şimdilik benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek üzere.